Bir şehir düşünün. Hem tarihin kalbinde durmuş hem de gizemin gölgesinde yaşamaya devam etmiş. İznik, sakin, küçük bir Anadolu kasabası gibi görünür. Dar sokakları, göl kıyısında ağır ağır esen rüzgar, yüzyılların sessizliği. Bu sessizliğin altında hem Hristiyanlık tarihini biçimlendiren hem de çağlar boyunca gizemli söylentilere konu olan bir güç yatıyor. Peki papalar neden bu küçük Anadolu şehrine ilgi duyuyor? Ve İznik'in geçmişi neden hala tartışma konusu? Antik çağda Nikea adıyla bilinen bir şehirdi. Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir kültür ve yönetim merkeziydi. Ancak şehrin kaderini asıl belirleyen olay 325 yılında gerçekleşen 1. İznik Konsili oldu. Hristiyanlığın erken döneminde farklı görüşler ortaya çıkmış, dinin temel öğretisi konusunda ciddi anlaşmazlıklar oluşmuştu. Roma İmparatoru Konstantin bu tartışmalara sona erdirmek için tüm psikopasları İznik'e topladı. Bu toplantı sonucunda Hristiyanlığın temel inanç metni olan Nikea Creed'i yani İznik inancı oluşturuldu. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın bağlı olduğu Hristiyan doktrini işte bu Anadolu kasabasında şekillendi. Yüzyıllar sonra 787'de 2. İznik Konsili toplandı. Bu kez konu dini figürlerin yasaklanması tartışmasıydı. Bu kararlar da yine İznik'te verildi. Tarihsel açıdan bakıldığında papaların İznik'le ilgisinin temelinde işte bu iki büyük konsil yatıyor. Modern dönemde papaların ziyaretleri çoğunlukla diyalog, dinler arası barış ve Hristiyan mirasına saygı çerçevesinde gerçekleşir. İznik'te bu ziyaretlerde sembolik bir öneme sahiptir. Vatikan'ın perspektifinde İznik, Hristiyanlığın çıkış noktalarından birisidir. Tıpkı Kudüs ve Antakya gibi. Yani papaların İznik'e yönelmesinin temel sebebi tarihi kökenlere yapılan bir saygı duruşudur. Ama burada bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü İznik yalnızca tarihin değil, söylentilerinin de kesişim noktası. İznik üzerine anlatılan bazı iddialar yıllardır internet videolarına ve belgesellere konu oluyor. Bu iddialar kesin kanıtlara dayanmıyor. Daha çok söylentilerden besleniyor. Ama popüler kültürde büyük yer etmiş durumda. İddialara göre bazı araştırmacılar papaların İznik'te kaybolduğu iddia edilen eski el yazmalarıyla ilgilendiğini öne sürüyor. Özellikle İznik İncili adı verilen tarihçiler tarafından doğrulanmamış bir metin zaman zaman gündeme geliyor. Bu metnin Hristiyanlığın erken dönemine ışık tutacak farklı görüşleri içerdiği iddia ediliyor. Başka bir söylentiye göre İznik konsillerinde alınan bazı kararların gerçek tutanakları eksik ya da kasıtlı olarak gizlenmiş olabilir. Vatikan'ın bu belgeleri sahip olduğu, hatta kayıp kısımların İznik çevresinde arattığı iddiaları da sık sık gündeme geliyor. Elbette bunların tamamı kanıtlanmamış, bilimsel temeli olmayan iddialardır. Ancak tarihin gölgesinde kimi zaman söylentiler bile insanların hayal gücünü ateşlemeye yeter. Bu iddialar İznik'in tarihini yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp bir efsaneye dönüştürüyor. Tarihçiler bu iddiaları değerlendirirken genellikle şu noktada birleşiyor. İznik gerçekten çok önemli bir ruhani merkezdir. Ancak kayıp İncil'ler veya gizli kazılar konusunda resmi bir kanıt yoktur. Papa ziyaretleri daha çok Hristiyan geleneği doğduğu noktalara yapılan sembolik bir yolculuktur. Yani İznik'in önemi gizemlerden değil, tarihin somut izlerinden gelir. Ama işin güzel tarafı şudur. Tarih çoğu zaman gerçeklerle efsanelerin birbirine dolandığı bir dokumadır. İznik bu dokumanın tam kalbinde duruyor. Bir zamanlar imparatorların, psikopatların ve düşünürlerin tartıştığı bu şehir bugün hala sesini duyuruyor. Taş duvarlarına dokunduğunuzda binlerce yıl öncesinin yankısı hala hissedilebilir. Papaların ziyaretleri bu büyük tarihe bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Elbette her büyük tarihsel mekan gibi İznik'in de efsaneleri var. Gerçekle söylentinin arasındaki bu ince çizgi belki de onu asıl ilginç kılan şey. Bir şehir düşünün. Hem tarihin kalbinde durmuş hem de gizemin gölgesinde yaşamaya devam etmiş. İznik binlerce yıllık yolculuğunda hala sorular sorduruyor. Belki de tarihin büyüsü burada saklıdır. Asıl olay cevaplara odaklanmakta değil, sorulara odaklanmak.